Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda depremzedelerimiz için kolayca hazırlayabileceğiniz bir küçük setten, bir aydınlatma, bir telefon şarj ünitesinden bunu nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Konuyla alakalı ekip arkadaşlarım Yavuz ve Berkay ile birlikte sizin için bu küçük uygulamayı yaptık. Kolaylıkla sizler de evinizde yapabilir. Deprem bölgesine böyle hazır kit şeklinde gönderebilirsiniz. Çünkü oranın şartlarından dolayı bu üniteleri orada yapmak çok mümkün değil. Bunları da evde yapıp kolayca göndermeniz mümkün. Ne kadar basit olduğunu da şimdi size gösteriyor olacağız. Dilerseniz ürünü yakından inceleyelim. Şöyle arkasını çevirelim. Basit bir güneş paneli. Sadece bir adet akümüzden oluşuyor ve bunun dışında şarj kontrol ünitesi. İnternetten çok ucuz fiyatlara bulabileceğiniz bir şarj ünitesi bile bu konuda bizim işimizi görecektir. Çünkü sadece aydınlatma ve telefon şarj için kullanacağımızdan dolayı çok detaylı, çok profesyonel bir şarj ünitesine bu senaryo için ihtiyacımız olmayacak. Bakıldığında metal bir aparatla birlikte yere sabitlemesi için böyle bir düzenekte yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmasanız da yine bunu belli bir açıyla yere koyduğunuzda yine çalışacaktır. Gün boyunca şarj edecektir. Yavuz, burada görmüş olduğumuz şarj kontrol ünitesinin nasıl bağlandığını bize tarif eder misin? PWM cihazımıza ilk önce aküyü bağladık. Artı ve eksiye dikkat edeceğiz. Ondan sonra güneş panelini ve sonrasında lambamızı bağladık. Berkay, bu aküyü sabitlemek için nasıl bir yol izledik? Bize bunlardan bahseder misin? 12 volt akümüzü güneş paneline sabitlerken bir adet metal parçası, klips ve çift taraflı bant kullandık. Metal parçasını akümüzün etrafına şerit şeklinde sararak sabitledik. Çift taraflı yapışkan banttan destek aldık. Bu konuda da birçok arkadaşımız, sektörde birçok firma bu tarz hazır kitler yapıyorlar. Sizler de evlerinizde bu tarz kitler yaparak daha fazla adette, daha fazla kişinin aydınlanmasına destek verebilirsiniz. Aynı zamanda telefon şarjı oldukça önemli, biliyorsunuz. Özellikle bu dönemde ne kadar önemli olduğu tekrar ortaya çıktı. Bu kötü dönemde umarım tekrar böyle büyük sıkıntılarla karşılaşmayız. Umarım evrak süreçleri, binaların kalitesi çok daha iyi olur. Daha olması gerektiği gibi olur. Öyle söyleyelim en azından. Ve ben bir şeyler yapmak istiyorum diyenler için de bence hem çok maliyetli olmayan hem de iş gören bir ürün yapmış oluruz. Bu konuda da hızlı bir aksiyon aldı arkadaşlarımız. Hemen hızlıca bunu organize ettiler. Böyle bir video yapmak istedik sizin için. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.